Merhaba, Lexlegal'den Ahmet İhsan ben. Ekim ayı sonunda yayınladığımız İngiltere Yeni Vize Tipleri başlıklı videoda Innovator ve Startup vizelerini ele almıştık. İngiltere'de şirket kurarak kendi işinizi yapabilmenizi sağlayan bu iki rotadan faydalanabilmek için vize başvurunuzda yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir yani değerlendirmeye açık bir iş fikri sunmanız gerektiğini ifade etmiştik. Bu vizelerle ilgili genel bilgiler ve başvuru şartları için aşağıdaki linkini tekrardan paylaşacağımız bu videoya başvurmanızı öneririm. Şimdi bu vize tiplerine ilk başvurunuz esnasında beyan edeceğiniz iş fikrini nasıl geliştirebileceğinize ve Home Office'in sizden ne beklediğine değineceğiz. Her hafta bu tip bilgilendirici videolar hazırlayarak sizlere göç yolculuğunuzda faydalı olabilecek kaynaklar sunuyoruz. Öncelikle Startup ve Innovator vize başvurunuzda beyan edeceğiniz iş fikrinin bir devlet yetkilisi değil, endorsement body'ler yani konusunda belli bir tecrübe ve birikimiyle başarısını kanıtlamış, bunun sonucunda da Birleşik Krallık içinde hükümet tarafından yetkilendirilmiş firma ya da kurumlar tarafından değerlendirileceğini hatırlatmak şart. Örneğin siz yazılımcıysanız iş fikriniz de bu alanda faaliyet gösterenler tarafından değerlendirilecektir. Peki, bu bilirkişi iş fikrinizde ve bu fikri temel alarak yazacağımız iş planınızda bizlerden ne bekleniyor? Bu noktada en önemli 3 kriter, daha önce de belirttiğimiz gibi yenilikçi, uygulanabilir ve ölçeklenebilir bir iş fikri. Home Office yani İçişleri Bakanlığı, iş fikrinizi değerlendirecek onay mercilerine gönderdiği rehberlerde karar merci olan yetkiliye değerlendirme esnasında şu soruları sormasını öneriyor. İlk olarak, yenilikçiliği değerlendirirken başvuru sahibi Birleşik Krallık'ta mevcut ya da gelişmekte olan pazarların ihtiyaçlarını karşılayan ve veya pazarda rekabet yaratabilecek eşsiz ve orijinal bir iş planı sunabiliyor mu? Sunduğu hizmet halihazırda yerel işletmelerce yapılandan farklı bir şey sunabiliyor mu? Birleşik Krallık'ta bu hizmette ihtiyaç var mı? Başvuran yurt dışından bir ürünü sadece getirip pazarlıyor olmamalı. Bu fikir Birleşik Krallık ve dünya çapında pazarlara yeni bir şey kazandırıyor mu? İkinci olarak uygulanabilirliği değerlendirirken başvuranın iş planı kendisinden mevcut kaynakları göz önünde bulundurulduğunda gerçekçi, erişebilir görünüyor mu? Başvuran aktif bir şekilde gerekli yetenekleri, bilgi ve deneyimi edinmeye çalışıyor mu? İşini kurduğunda ihtiyaç duyacağı pazar araştırmasını gerçekleştirdi mi? İşin gerçekten uzun süreli devam edebilmesi için gerekli planlama yapılmış mı? Son olarak ölçülebilirliği değerlendirirken iş fikri programlı bir şekilde geliştirilmiş mi? Ulusal pazarda daha fazla iş imkanı yaratma ve pazarda büyüme potansiyeline sahip mi? Yani genel olarak Birleşik Krallık bu rota ile ülkesine gelecek kişilerden doğru bir plan ve programla hazırlanmış, gerçekçi ve uygulanabilir fikirlerle dolu, hakikaten yerine getirebileceği bir iş fikri istiyor. Bu noktada onlar için en önemli konu bu fikrin ülkede yeni olan, ihtiyaç duyulan veya sektördeki rekabeti güçlendirecek bir iş fikri olmasıdır. Ayrıca birden fazla kişi aynı şirketin ortak yöneticisi olmak üzere başvuruda bulunabilir. Fakat her başvuru sahibinin endorsement body tarafından kendi bireysel onayını ayrıca alması gerekir. Son olarak vize başvurunuzu endorsement body iş fikrinize onay verdikten sonra 3 ay içinde sunmalısınız. Lexlegal olarak bize yenilikçi iş fikirleriyle ulaşan müvekkillerimize bu iş planının en doğru şekilde yazılması konusunda destek oluyoruz. Aynı zamanda başvurunun tümünün Home Office tarafından beyan edilen kurallara uyularak hazırlanmasını sağlıyoruz. Eğer yenilikçi bir iş fikriniz varsa bunu daha da geliştirmek ve hatta Birleşik Krallık'a taşımak için bizlere ulaşabilirsiniz. Tekrardan görüşmek dileğiyle.